Arkadaşlar merhaba. Bugün size haftada 2 kez yaptığım göğüs antrenmanlarımdan bir tanesini paylaşacağım. Şu an burada omurgamı açıyorum, omurgamı esnetiyorum, omuzlarımı açıyorum. Bunu her antrenmandan önce yaparım. Eğer sağlık topu, bol salonunuzda varsa size de antrenmanlardan önce gün içinde sabah tavsiye ederim. Bel ağrılarına çok iyi gelir. Bununla ilgili ayrıca video yapabilirim. Evet, göğüs antrenmanım 2 hareketten oluşuyor. Bugünkü hareketlerimiz incline press. Nispeten dar bir tutuşla. Normalde daha geniş bir tutuş kullanıyorum. Uzun zamandır aynı açıda pres yaptığım için açıyı daralttım. Omuzlarıma çok iyi geliyor dönemsel olarak. Tutuş genişliği değiştirmek herkese iyi gelir. İkinci hareketimiz dumbbell fly olacak. Neden bu kadar az hareketi kullandığım konusuna gelirsek bundan bahsedeceğim. Ağırlık arttırmak, performans arttırmak, bunların takibini yapmak çok daha kolay oluyor. Burada gördüğünüz gibi boş barla ısınıyorum. Bu arada antrenmanımın tamamı 2 hareketten oluşmuyor. Sadece göğüs bölümü 2 hareketten oluşuyor. Göğsün üzerine başka kas grupları da giriyorum. Onları ayrı bir videoda paylaşacağım. Isınmalara genelde kilo artırarak devam ediyorum. Toplam çıkacağım ağırlığı 4'e bölüp hemen hemen 3'e bölüp veya ağırlığın miktarına bağlı olarak bu kiloları sırayla takıyorum. Örneğin bugün incline press'te en son 70 kiloya çıkacağız. 30 ile başlıyorum. 50 yapıyorum. 70'e çıkıyorum. Direkt 70'i takmaktansa veya boş barla başlayıp direkt 70'i takıp setlere başlamaktansa bu şekilde hem daha iyi ısınmış oluyorsunuz, hem çalıştıracağınız adaleyi daha iyi kas bağlantısı kurmuş oluyorsunuz. Yani 70 kilo elinize aldığınızda direkt kasın çalıştığını hissediyorsunuz. Direkt başladığım zamanlar genelde omuz ağrısı oluyor. Şimdi 50 kiloya geçiş yapıyoruz. Taktığım plakalar 20'lik plaka. Barın ağırlığı 18 kilo veya 20 kilo değil. Olimpik bar değil. 10 kilogram. O yüzden totalde 50 kilo şu an. Barlarımız old school bu arada. Amerikan sistemi değil, Rus sistemi. Rusya'da çoğu salonda hala barlar bu şekilde. Takip ettiğim sporculardan görüyorum. Ağırlık plakaları da bu şekilde demir döküm. Ve bir kere bunun hissiyatına alıştıktan sonra genelde başka bir salona gittiğinizde, ben seyahat yaptığımda veya başka bir şehre gittiğimde başka salonlarda çok rahat edemiyorum genelde. Olimpik barın çizgileri olsun, kenarlarının kalın olması olsun beni bir şekilde etkiliyor nedense. Ağırlık plakalarının yani kauçuk olması bana biraz şey geliyor, soft. Siz de demir döküm plakalarla çalışmaya alıştıktan sonra size de öyle gelecek büyük ihtimalle. Bu arada ben 70 kiloyu taktım. 70'te setlerime başladım. Bugün 4 set çalışacağız. Her hafta aynı set sayısını kullanmıyorum. İlk haftalar az set ile başlıyorum. Her hafta hemen hemen ilerlemem devam ediyorsa, recover olabiliyorsam antrenmanlardan sonra bir set ekliyorum. Bu yöntemi Doktor Michael Zettel'den aldım. Çok işime yaradı. Hani yıllardır aradığım antrenman sistemiymiş diyebilirim. En iyi verimi bu antrenmandan aldım. Tabii bu set arttırmak sonsuza kadar gitmiyor. Belli bir set sayısına ulaştıktan sonra performansınız artmak yerine düşmeye başlıyor. Recover'da olamıyorsunuz bir dahaki antrenmana kadar. İşte o noktada o haftayı bir şekilde tamamlayıp ve hatta zorlayıp kendinizi o hafta ertesi hafta deload veriyorsunuz. Yani dinlenme haftası veya hafif antrenman haftası.
Bu şekilde yaptığınızda deload'dan sonraki antrenman haftası gerçekten çok güçlendiğinizi hissediyorsunuz. Deload haftası genelde kiloları düşürmüyorum. Set sayısını ve tekrarları düşürüyoruz. Fail noktasına yaklaşma miktarımızı azaltıyoruz. Yani diyelim hani bunun farklı metotları var. RP olsun, RAR olsun. Ben kendim RAR yöntemini kullanıyorum. Yani Reps in Reserve. İçeride kalan tekrar demek yani. Tankta bıraktığınız tekrar basitçe. Maksimum 10 tekrar yapabileceğiniz bir ağırlıkla 8 tekrar yaparsanız RAR 2 oluyor. Yani 2 Reps in Reserve. RP derseniz bu 8 RP 8'e tekabül eder. Fakat RP genelde kuvvet antrenmanlarında kullanılır. Çünkü hissedilen RP zaman zaman değişebilir. Hipertrofi antrenmanlarında son haftalar hariç genelde bunda bir değişiklik olmuyor. Hissettiğiniz çok net belirgin oluyor. Yani 2 tekrar kaldığını hissettiyseniz, 2 tekrarlık enerji hissettiyseniz yani genelde hemen hemen gerçekten 2 tekrar kalmış oluyor. Powerlifting ve kuvvet antrenmanlarında bu şekilde değil. Bazen ummadığınız tekrarlar çıkabiliyor. Veya umduğunuz tekrarlar çıkmayabiliyor. Tam tersine. Evet arkadaşlar, burada dumbbell fly egzersizine geçiyorum. Bu egzersizi uygulayış şeklim klasikten biraz daha farklı. Normalde makinede fly ve cable'da da fly yapıyorum. Eğer dumbbell'la fly yapıyorsanız bu şekilde, ki ben dönemsel olarak değiştiririm söylediğim gibi. Dumbbell'ları indirdiğiniz açıyı biraz daha farklı kullanıyoruz. Mesela klasik dumbbell fly egzersizinde kollarınızı dümdüz yana indirdiğinizi düşünün. En dip pozisyonda biraz daha lateral raise yapar gibi yukarı kollarınızı kaldırın. Göğsünüzde inanılmaz bir stretch, esneme hissedeceksiniz. Şimdi izleyelim. Bakın yanları açtım. Biraz da geriye götürüyorum kollarımı. Alt göğüste inanılmaz bir esneme oluyor. Bunu birkaç IFBB Pro'dan görmüştüm. Gerçekten dumbbell fly egzersizini çok fark ettiriyor. Yaptığım ve press ve fly çeşidini belli bir mantığa göre yapıyorum. Mesela preslerimi barbell ile yapıyorsam dip noktada aşırı stretch elde edemediğimden genelde fly varyasyonu olarak dumbbell kullanırım. Çünkü çok iyi stretch'e izin verir. Yukarıda yük boşalıyor fakat dipte stretch çok fazla. Bu arada amacınız bodybuilding, hipertrofi ise egzersiz varyasyonundan kaçmayın. Egzersiz konusunda dogmatik olmayın. Sadece serbest ağırlık, sadece compound egzersizler veya diğer ekstremde sadece makineler, sadece izole hareketler. Kas bunların hiçbirini tam olarak bilmez. Evet, araştırmalar compound serbest ağırlıklarda daha fazla kas aktivasyonu gösteriyor olabilir. Fakat bu kişiden kişiye de biraz değişiyor. Vücut geliştirme antrenmanlarında gerçekten siz kası en iyi hissettiğiniz hareketleri kullanırsanız, yani dışarıdaki okuduğunuz yazıları, makaleleri, araştırmaları tamamen bir kenara bırakmayın. Fakat kendi hissiyatlarınızı da işin içine dahil edin. Hareketlerin yapılış şekilleri de kesin doğrularla sabit değil. Egzersizler kişiden kişiye yapılış şekilleri modifiye edilebilir. Yani herkesin hissettiği açılar, indirme mesafesi, range of motion biraz farklılık gösterebilir. Siz kendinize en uygun açıyı bulup, aralığı bulup o aralıkta çalışın. Benim tavsiyem bu olur. Evet arkadaşlar, antrenmanı yavaş yavaş sonlandırıyorum. Dediğim gibi bu bütün antrenmanın sonu değil. Sadece antrenmanımın göğüs bölümünün sonu. 4 set incline press yaptık. 3 set dumbbell fly yaptım. Toplamda 7 set oldu. Diğer göğüs antrenmanımı başka bir videoda paylaşacağım. Evet arkadaşlar, attığım bazı videolar bu konsepte olacak. Antrenman videosu üzerine podcast gibi
ve ben buna training cast diyeceğim. Eğer videoyu, konsepti beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak isterseniz videonun altındaki like tuşuna basmayı unutmayın. Yüksek kaloriyle kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.